Dünyanın neresinde olursanız olun, ayaklarınızı bastığınız toprağın altında bir yerlerde sizden önce yaşamış insanların izleri vardır. Ama bazı yerler vardır ki orada sadece izler değil, insanlığın çocukluk dönemine ait en karanlık, en el değmemiş sırlar saklıdır. İşte Şanlıurfa'nın uçsuz bucaksız, güneşte kavrulmuş o tepelik arazileri tam olarak böyle bir yer. Yıllarca bize hikaye anlatıldı. Okul kitaplarında okuduk, belgesellerde izledik. Hikayeye göre insanlık önce avlanmayı bıraktı, sonra buğdayı evcilleştirdi, yerleşik hayata geçti, köyler kurdu ve en sonunda canı sıkıldı ya da bir şeye inanma ihtiyacı duyduğu için tapınaklar inşa etti. Yani önce ekmek geldi, sonra inanç. Fakat bundan yaklaşık 30 yıl önce Göbeklitepe adında bir yer bulundu ve bu hikayenin aslında koca bir yalan ya da en hafif tabirle devasa bir yanılgı olduğu ortaya çıktı. Göbeklitepe bize dedi ki, hayır, yanılıyorsunuz. İnsanlar tarım yapmadan önce de bir araya geliyordu. Devasa taşları kilometrelerce taşıyıp tapınaklar kuruyordu. Yani insanı bir araya getiren şey mide değil, ruhtu. İnanç ekmekten önce gelmişti. Bu keşif dünyayı sarstı. Herkes tarihin sıfır noktasına baktığını sanıyordu. Ama insanoğlunun unuttuğu bir şey vardı. Şanlıurfa toprakları tek bir sırla yetinecek kadar sığ değildi. Göbeklitepe'nin sadece 46 kilometre uzağında Taştepeler adı verilen o mistik coğrafyanın tam kalbinde sessizce keşfedilmeyi bekleyen bir başka dev uyanıyordu. Karahantepe. Karahantepe ilk bulunduğunda sıradan bir arkeolojik alan gibi görünüyordu. Tepenin yüzeyinde topraktan dışarı fırlamış bazı taşların uçları seçiliyordu. Ancak kazmalar toprağa ilk vurulduğunda ve o kadim toz bulutu aralandığında arkeologların tüyleri diken diken oldu. Çünkü burası sadece Göbeklitepe'nin bir ikizi değil, ondan daha çok karmaşık, çok daha karanlık bir, kelimenin tam anlamıyla şok edici bir yerdi. Burası tarihin akışını bir kez daha değiştirmekle kalmıyor, insanlığın o dönemdeki psikolojisine, korkularına ve gizli ritüellerine dair kan donduran ipuçları veriyordu. Şimdi kendinizi bundan tam 12 bin yıl öncesinde hayal edin. Dünyanın üzerinde ne bir şehir var, ne bir yazı, ne bir tekerlek, ne de bir metal parça. İnsanlar sadece taştan ve kemikten aletler yapabiliyorlar. Akşam hava karardığında sığınabilecekleri hiçbir ev yok. Gökyüzündeki yıldızlar bugünkünden kat be kat daha parlak ve vahşi doğanın sesleri her zamankinden daha tetkikkar. İşte tam bu dönemde bir grup insan hiçbir zorunlulukları yokken Şanlıurfa'daki bu tepeye geliyor ve ellerindeki ilkel taşlarla koca bir dağı oymaya, devasa heykeller yapmaya başlıyorlar. Neden? Onları bu vahşi dünyada hayatta kalma mücadelesinin ortasında böyle devasa bir işe girişmeye iten şey neydi? Karahantepe'nin derinliklerine indikçe bu sorunun cevabı daha da gizemli bir hal alıyor. Karahantepe'yi kazmaya başlayan uzmanlar her gün yeni bir şaşkınlık dalgasıyla karşı karşıya kaldılar. Göbeklitepe'deki gördüğümüz o meşhur T biçimindeki sütunlar burada da vardı. Bu sütunlar aslında kolları ve kemerleri olan soyutlanmış insan figürleriydi. Ancak Göbeklitepe'deki o figürlerin hiçbirinin yüzü yoktu. Onlar sanki bu dünyaya ait olmayan, yüzü maskeli ya da tamamen ruhani varlıkları temsil ediyor gibiydiler. İsimsiz, simasız ve ulaşılamaz tanrılar gibiydiler. Fakat Karahantepe'de arkeoloji dünyasını ayağa kaldıran, görenlerin nefesini kesen o muazzam keşif yapıldı. Kazı ekibi doğrudan Anakaya'nın oyulmasıyla oluşturulmuş özel bir odanın içine girdiğinde karşılarında duran sütuna inanamadılar. Bu devasa taş sütunun tepesinde doğrudan taşa kazınmış 3 boyutlu bir insan yüzü onlara bakıyordu. Bu sıradan bir çizim değildi. 12 bin yıl önce yaşamış bir sanatçı taşa derin göz çukurları oymuştu. Belirgin bir burun, sert hatlara sahip bir çene ve sanki o odada binlerce yıldır olup biten her şeyi izlemiş gibi duran donuk ama ürpertici bir ifade. Bu,
insanlık tarihinde bugüne kadar bulunmuş bir yapının parçası olan en eski ve en anıtsal insan yüzü tasvirlerinden biriydi. O heykelin karşısında durduğunuzda zaman algınızı yitiriyorsunuz. O gözlerin içine baktığınızda 120 yıl önce yaşamış, sevmiş, korkmuş, acıkmış ve muhtemelen bir kabilenin lideri ya da şamanı olan bir insanın vizyonuyla karşı karşıya kalıyorsunuz. Peki neden buradaydı bu yüz? Göbeklitepe insanları yüzleri gizlerken Karahantepe'deki bu insanlar neden kendi suretlerini ya da taptıkları bir liderin yüzünü bu kadar net bir şekilde merkeze koymuşlardı? Daha da ilgi çekici, bu insan yüzünün hemen arkasında duvarlardan dışarı fırlayacakmış gibi duran akrep, yılan ve tilki gibi vahşi hayvan kabartmaları vardı. Ama hepsi bu kadar değil. Bu odanın tasarımı, burada sadece bir ibadet yeri olmadığını, insanların zihnini bükmek, onlara unutamayacakları bir deneyim yaşatmak için tasarlanmış özel bir tiyatro sahnesi veya bir geçiş alanı olduğunu gösteriyordu. Arkeologlar bu odanın içine dikkatlice baktıklarında yapının mimari zekası karşısında adeta büyülendiler. Taşlar öyle bir mühendislikle yerleştirilmişti ki yılın belirli günlerinde muhtemelen güneşin doğuşu veya batışı sırasında dışarıdaki ışık dar bir boşluktan içeri süzülüyor ve doğrudan bu gizemli insan yüzünün üzerine düşüyordu. Karanlık odada oturan insanların güneş ışığının o taş yüzü aniden aydınlattığı an ne hissettiklerini bir düşünün. Bu, o dönem insanları için kelimenin tam anlamıyla büyüsel bir andı. Bir illüzyon, bir güç gösterisi ya da tanrılarla kurulan doğrudan bir temastı. Şimdi gelin Karahantepe'nin en çok tartışılan, en gizemli ve belki de en ürpertici bölümüne, yani AD olarak adlandırılan o meşhur odaya girelim. Burası ana kayanın içine adeta bir havuz gibi oyulmuş dikdörtgen bir alan. Odanın içine girdiğinizde tabandan yukarıya doğru yükselen, yine doğrudan ana kayadan oyontulmuş 11 adet fallik yani dikili taş benzeri sütun görüyorsunuz. Bu sütunların dizilimi rastgele değil, hepsi belirli bir ritme ve sıraya göre yerleştirilmiş. Ve bu 11 sütunun tam karşısında az önce bahsettiğimiz o gizemli insan kafası heykeli duruyor. Sanki o kafa bu sütunların arasından geçecek olan birilerini bekliyor, onları izliyor gibi. Arkeologlar ve tarihçiler bu odanın ne amaçla kullanıldığını çözmek için uzun süre kafa yordular. Ortaya çıkan teori ise hem büyüleyici hem de biraz ürpertici. Buranın bir erginleme, yani kabiledeki genç erkeklerin çocukluktan erkekliğe geçiş ritüelinin yapıldığı yer olduğu düşünülüyor. Hayal edin, kabilenin genç bir üyesisiniz. Henüz yetişkin bir avcı olarak kabul edilmiyorsunuz. Kendinizi kanıtlamanız gerekiyor. Topluluk sizi alıyor, gece yarısı bu karanlık tepenin üzerine getiriyor. Meşalelerin ışığı altında, yerin altına doğru oyulmuş bu gizemli odaya indiriliyorsunuz. Oda içi muhtemelen suyla ya da kabilenin kutsal saydığı özel bir sıvıyla dolu. Siz o 11 sütunun arasından dizlerinize kadar gelen o sıvının içinde zorlukla yürürken karşınızda meşale ışığının gölgeleriyle adeta canlanan o devasa taş insan yüzü size bakıyor. Odanın bir ucundan giriyor, sütunların arasından geçiyor ve o taş yüzün altındaki dar bir tünelden sürünerek dışarı çıkıyorsunuz. O tünelden çıktığınız an artık eski siz değilsiniz. Çocukluğunuz o karanlık odada, o taş yüzün ayaklarının dibinde kalmış oluyor. Artık siz kabilenin bir savaşçısı, bir avcısısınız. Ancak bu odadaki gizem sadece bu geçiş ritüeliyle sınırlı değil. Araştırmacılar bu odanın tabanında ve duvar kenarlarında çok tuhaf kanallar keşfettiler. Bu kanallar odanın içine bir sıvının akıtılması için tasarlanmıştı. Akıllara gelen ilk soru şu: bu kanallardan akan şey neydi? Sadece yağmur suyu mu? Yoksa kabilenin kurban ettiği vahşi hayvanların kanı mı? Ya da insanı halüsinasyonlara sürükleyen, şamanik ayinlerle kutlanan özel bitkisel karışımlar mı? Odanın çevresinde yapılan kazılarda bulunan hayvan kemikleri
bu şüpheleri daha da artırıyor. Özellikle kurt çeneleri, leopar kafatasları ve yırtıcı kuşların kemikleri bu odanın yakınlarında yoğunlaşıyor. 12 bin yıl önce bu insanlar vahşi hayvanların gücünü kendi bedenlerine ve ruhlarına aktarmak istiyorlardı belki de. Bir kurdun vahşiliğini, bir leoparın hızını alabilmek için o kanallardan akan kutsal sıvıların içinde bu ritüelleri gerçekleştiriyorlardı. Karahantepe, insanın doğayla kurduğu o ilkel, tehlikeli ve mistik bağın en somut bir kanıtı olarak karşımızda duruyor. Göbekli Tepe'de gördüğümüz hayvan tasvirleri genellikle daha sakin, daha sembolikti. Turna kuşları, tilkiler, yaban domuzları. Ancak Karahantepe'ye geldiğimizde atmosfer birdenbire sertleşiyor, vahşileşiyor. Buradaki taşların üzerine kazınmış olan hayvanlar adeta dişlerini gösteren, saldırmaya hazır, tehlikeli yırtıcılar. Özellikle duvarlara kazınmış leopar figürleri dikkat çekici. Leopar, o dönem insanı için sadece bir av değil, aynı zamanda gecenin karanlığında onları avlayan en büyük kabuslardan biriydi. Karahantepe insanı bu kabusu evcilleştiremeyeceğini biliyordu. Bu yüzden onu kutsallaştırmıştı. Taşların üzerine öyle hareketli, öyle canlı leopar figürleri işlemişlerdi ki sanki fenerinizi o taşa doğru tuttuğunuzda hayvanın kaslarının gerildiğini, size doğru atılmak üzere olduğunu hissedebiliyorsunuz. Bir diğer çarpıcı hayvan figürü ise akbabalar ve yılanlar. Yılan, hemen her kadim kültüründe yeraltının, ölümün ve yeniden doğuşun sembolüdür. Karahantepe'deki sütunların üzerinde kıvrıla kıvrıla yukarı çıkan yılanlar, adeta bu mekanın yeraltı dünyasıyla, ölülerle bir bağ olduğunu fısıldıyor. Akbabalar ise daha da gizemli bir ritüelin habercisi. O dönemdeki avcı toplayıcı topluluklarda gök defin adı verilen bir gelenek olduğu tahmin ediliyor. İnsanlar öldüğünde cesetleri toprağa gömmek yerine yüksek platformlara bırakıyorlardı. Etobur kuşlar, özellikle de akbabalar gelip bu cesetlerin etlerini yiyor ve böylece ölen kişinin ruhunu gökyüzüne, tanrıların yanına taşıyordu. Geride kalan tertemiz kemikler ise toplanıyor ve kutsal alanların tabanına ya da evlerin altına gömülüyordu. İşte Karahantepe'de bu vahşi kuşların ve hayvanların bu kadar tasvir edilmesi, buranın aslında yaşayanlardan çok ölülerle ve ruhlar alemiyle iletişim kurulan devasa bir portal, bir geçiş kapısı olduğunu gösteriyor. Onlar için ölüm bir son değil, sadece form değiştirmekti. Ve bu tapınaklar o form değiştirme sürecinin yönetildiği kutsal merkezlerdi. Şimdi sıkı durun. Çünkü Karahantepe hakkındaki en büyük, en akıl almaz ve insanı en çok düşündüren gizem, onun nasıl inşa edildiği değil, nasıl ortadan kaybolduğudur. Arkeologlar Karahantepe'deki o muazzam odaları, heykelleri ve sütunları temizlerken çok garip bir şey fark ettiler. Normalde antik kentlerde ya da yapılar zamanla depremlerle yıkılır, savaşlarla yağmalanır ya da üzerine çöken toprak ve rüzgar nedeniyle yavaş yavaş doğal yollarla gömülür. Ancak Karahantepe'de durum böyle değildi. Burası bir felaket sonucu yıkılmamıştı, savaş çıkmamıştı, deprem olmamıştı, yangın yaşanmamıştı. Karahantepe onu inşa eden insanlar tarafından bilerek, isteyerek ve muazzam bir çabayla canlı canlı gömülmüştü. Evet, doğru duydunuz. Bu insanlar yüzlerce yıl boyunca gözü gibi baktıkları, ritüeller yaptıkları, taşlarını elleriyle oydukları bu kutsal alanı günün birinde terk etmeye karar verdiklerinde arkalarında bırakıp gitmek istemediler. Belki de buranın kutsallığının başkaları tarafından kirletilmesini istemediler. Ya da tapındıkları o taş tanrıların emekliye ayrılma zamanı gelmişti. Binlerce ton toprağı, çakıl taşını ve temiz kumu buraya taşıdılar. O muazzam insan yüzlü sütunun, o 11 faillik dikili taşın ve duvarlardaki leopar kabartmalarının üzerini tek tek zarar vermemeye dikkat ederek örttüler. Odaların içini tamamen toprakla doldurdular. Öyle ki dışarıdan bakan biri orada yüzlerce yıl boyunca büyük bir medeniyetin kalbinin attığını asla anlayamazdı. Karahantepe'yi koca bir zaman kapsülüne dönüştürüp
adeta tarihin altına sakladılar ve gittiler. Bu, arkeoloji tarihi için benzeri görülmemiş bir durum. Bir şeyi inşa etmek için binlerce insan aylarca çalışırsınız, bunu anlarız. Ama işiniz bittiğinde onu yok etmek yerine bir cesedi gömer gibi saygıyla toprağın altına gömmek için neden bir o kadar daha çaba sarf edersiniz? Bu insanlar neyden korkuyorlardı ya da neyi gizlemeye çalışıyorlardı? Belki de inançları değişmişti, belki de artık avlanmayı bırakıp tarıma geçtikleri o yeni döneme adım atarken eski dünyanın tanrılarını, o vahşi hayvan ruhlarını ve eski ritüellerini geçmişte bırakmak, onları toprağa gömerek mühürlemek istemişlerdi. Karahantepe, insanlığın avcı toplayıcı olarak geçirdiği o milyonlarca yıllık çocukluk döneminin cenaze töreniydi belki de. Yeni bir çağa başlarken eski çağı kendi elleriyle toprağa vermişlerdi. Bugün Karahantepe'deki kazılar hala devam ediyor. Toprağın altından çıkarılan her taş, her yeni oda, insanlık tarihinin o karanlık dönemine yepyeni bir ışık tutuyor. Ancak cevabını bulduğumuz her soru beraberinde onlarca yeni soruyu getiriyor. Bizler bugün modern şehirlerimizde, yüksek binalarımızda, elimizde akıllı telefonlarımızla yaşarken kendimizi dünyanın efendisi sanıyoruz. Oysa bundan 12 bin yıl önce Şanlıurfa'nın o ıssız tepelerinde ellerinde taştan başka hiçbir alet olmayan bir grup insan evrenin, ölümün ve yaşamın sırrını çözmek için muazzam yapılar inşa ediyordu. Onlar ilkel değildi. Onlar sadece bizim unuttuğumuz bir dilde, doğanın ve ruhların diliyle konuşuyorlardı. Karahantepe bize insanlığın köklerinden sandığımız çok daha derin, çok daha sanatsal ve çok daha gizemli olduğunu kanıtlıyor. Göbeklitepe bir başlangıçtı ama Karahantepe bu hikayenin çok daha derin, heyecan verici ve insanı sarsan bir sonraki aşaması. Arkeologlar kazmaya, toprak altındaki o taş gözler gün ışığına çıkmaya devam ettikçe biz de insan olmanın ne anlama geldiğini yeniden öğreneceğiz. İnsanlık tarihinin sıfır noktasında toprağın altında saklanan daha binlerce sır var. Ve o sırlar oracıkta, karanlıkta kendilerini yeniden bulacağımız günü bekliyorlar. Bilinen tüm tarihi unutun demiştik. Çünkü tarih yeniden yazılmıyor. Tarih Karahantepe'de yeniden doğuyor. Vesselam.